Evet, selamlar. Sanırım bu benim ilk YouTube videom olacak. Bebeğimiz bakımdaydı. Büyük bir dolandırıcılıkla ayrılıyorum buradan. Nedir dolandırıcılık? Motor yeni. 2024 model ZX6R. İlk 600 milini yaptık. Rodajı bitti. İlk rodaj bakımına getirdik. Sağ olsunlar $60 malzemeye harcamışlar. Geri kalan $240 mı neyse artık. O da işçiliğe gitti. Bana göre bir dolandırıcılık yani. Bu $60'lık normalde benim kafamda şeydir. Ürünü $60 harcadıysan genelde işçiliğe falan da 60, 70, 80 gider yani. Arabada öyle çünkü benim tamirciye gittiğim yer. Ama burası bayi olduğu için o kadar adama para ödeyecekler. Tabii ki kazıklayacaklar bizi. Neyse. İlk bakım olduğu için önemliydi. Getirmek zorundaydım. Bir dahaki bakımı $50 kendim yaparım. Size biraz buraları anlatalım. Ne konuşalım. Amerika ne arkadaşlar? Onu konuşalım hadi. O güzel, debriyajı güzel yapmışlar. Bayağı bir boş vardı debriyajda. American Dream, özgürlükler ülkesi. Oturup da kim size işin gerçeğini anlatmadı değil mi? Ben o yüzden buradayım. Tüm gerçekliğiyle size Amerika'yı anlatacağım. Tabii tek videoda değil. Genel olarak kanal içerisinde anlatacağım bunu. Amerika'ya dediniz ki ulan ben gideceğim, hayalim bu, işte özgürlükler falan, zengin olacağım. Aynen. Oldunuz şu an. Amerika'ya öyle tak diye gelip de 3 günde o hayal ettiğiniz şeyleri, izlediğiniz dizilerdeki, filmlerdeki gibi şeyleri yaşamayı beklemeyin arkadaşlar. Hayat standartları olarak burası kendi çapında, ben de burayı görsen falan demeyin. Burası da kendi çapında kötü bir durumda şu anda. Boş atayım da ekleyeyim o zaman. Burası da kendi çapında ufak bir ekonomik kriz yaşıyor. Gıda. Mesela 2019'da ben gelmiştim bir work and travel için. Tavuğun bir tabak tavuğu mesela kaça alıyorduk? $8-9 alıyorduk. Böyle bol büyük bir tane tavuk tabağını, pişmemiş yani, çiğ tavuk, çabuk. Şu anda mesela ev alışverişi yapmaya gidiyorum, 4-5 tane alıp buzluğa atıyorum, bir tabağa minimum $13-14. Yani buraya kıyaslarsanız $8 aldığım bir şeyin $13-14 olması büyük bir kaos. O yüzden demeyin ki burada bu kadar fiyat, sen ne konuşuyorsun demeyin. Ben burayı konuşuyorum. Kıyaslamayı sonra da yaparız. Neyse, kiralar inanılmaz uçtu burada. Yani maaşınızın %25-30'u kiraya gidiyor. En kötü diyebilirim. Yani böyle 50 kişiyle bir ev paylaşmıyorsanız gider yani. Hayat standartınız varsa böyle bir ben 250 kişiyle 300 Spartalı'yla aynı apartmanda yaşayamam diyorsanız maaşınızın %20'si ile 30 arasında bir şey gidecek kiraya. Onun dışında elbette normal bir iş hayatınız olup 8 saatlik bir işe gidip dışarıda eğlenecek vaktiniz, bir kahve içebileceğiniz zaman oturup da ben bu kahveye bu kadar para vermem dediğiniz bir olay yok. Bir genç olarak gidip dışarıda kahve içmek bu kadar zor olmamalı değil mi? Evet arkadaşlar, geçenki videoda ne yazık ki kesmek zorunda kaldım. Aşırı rüzgarlıydı otobanda. Bayağı bir rüzgar vardı ve mikrofonum kaymış. Sesim çok boğuk geliyordu, anlaşılmıyordu. O yüzden bu videoda devam ettireceğim geri kalan şeyleri. En son kahve mavi diyorduk.
Yaşam standartları evet, en azından bazı şeyler imkansız değil. Planlama yaparak belli bir yolda ilerleyerek elbette hedeflerine ulaşabiliyorsun. Ne kadar zaman aldı senin tamamen performansına bağlı elbette. Sallıyorum 2 işte çalışırsın, motoru alırsın. Örnek veriyorum, sallıyorum yani şu an o rakamları. 5 ayda alırsın, tek işte çalışırsın. 9 ayda alırsın. Bunlar tamamen değişken şeyler. Ama dediğim gibi elbette mümkün. En azından 4 yıl, 5 yıl çalışıp da buna ulaşmıyorsun. Çok iyi ya. Hava bayağı iyi. Bayağı iyi hava. Şunu çok isterdim. Üniversiteyi burada okumayı çok isterdim. Neden? Benim üniversite hayatım nasıl geçti mesela? 8 ay mı okuyoruz diyelim. 8 ay okuyoruz. Geri kalan 4 ayında gidip otellerde çalışıyordum mesela Türkiye'deyken. O 8 ayın mesela 5-6 ayı yoğun geçiyor değil mi okulda? Yani dersler, finaller, şu bu. Burada anlamadığım bir şekilde habire bir tatil var. Sürekli bir tatil var. Yani adamların babalar gününde bile babaları buraya geliyor. Babaları okula gidiyor bu çocuklarla beraber. Bunu kutluyorlar. O hafta tatil mesela. Yani şöyle bir söyleyiş var. Amerikalılar bahane arıyor tatil yapmak için. Bu doğru açıkçası. Tatilleri bol. Dersleri o kadar yoğun değil, o kadar zor değil. Baktım, merak ettim dersi, insanların kitaplarına baktım, öğrencilerin kitaplarına baktım, ders içeriklerine baktım vesaire. Bilmiyorum yani bir şeyler. Söylemeye çalıştığım şey bu gençlerin vakitleri bol. Elbette dışarıya çıkacaklar, imkanları var, ne bileyim kahvelerini içecekler, partileyecekler tabii çünkü imkanları var. Mesela Jeremy üniversiteyi kazanıyor. Babası diyor ki aman tanrım lanet olsun diyor. Jeremy üniversiteyi kazandı. Sana bir araba almalıyım diyor. Jeremy'ye araba alıyor. Jeremy'nin arabası var. Jeremy mutlu. Jeremy üniversitede. Niye dert etsin çocuk? Gibi. Standartlar farklı arkadaşlar. Ne yapalım? Oturup bunu ağlayacak halimiz yok. Hayatın ne noktasında olursanız olun bir yerden bir şeylere başlamak her zaman bir avantajdır. Bunlar mesela öğrencilerin kaldığı evler. Üniversitenin çevresindeyim şu an. Hiçbir zaman geç kalmışlık hissinde kapılmayın. Çünkü eğer bir noktaya geç bile ulaşıyorsanız, kendi kafanızda geç olduğunu düşünüyorsanız demek ki o zaman hazırdınız diyebilelim yani. Böyle düşünelim en azından. İsyan etmeyelim. Elimizden geleni yapalım. Pes etmeyin arkadaşlar. Ve her zaman hayatınızda ikinci bir yolu açık olun. Bir garantiniz olsun hayatınızda. Bu olmazsa şuna kayarım. Bu biraz değişik bir cümle oldu. Bu olmazsa bu yolda ilerlerim. Diyebileceğiniz şeyler olsun hayatınızda. Gibi. Böyle bu videoyu böyle genel bir konuşmak istedim. Yani neler hissettiğimi, kanalın ilk videosu olarak sizlere ne yapmak istediğimi konuşmak istedim sizlerle. Genel olarak birkaç cümlede toparlarsam kanalda yapmak istediğim şeyler arkadaşlar, sizin istekleriniz neyse bu konular hakkında araştırmalar yapıp bilgilerimi sizlere sunup bunları kendim yaşayıp sizlere göstereceğim arkadaşlar.
Ya bildiğiniz size yaşatacağım burayı. Benim tek amacım bu. O yüzden lütfen çekinmeyin. İlk etaplarda çok fazla izleyen olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kendi çapımda deniyorum arkadaşlar. Çok fazla izleyen olursa şu şekilde yürüyecek işlem. Sallıyorum, bir şey istediniz, yoruma yazdınız, 50 beğeni aldı, maksimum beğeni alan 50 beğenili bir yorum. Gidip onu yapacağım, onu videoyu çekeceğim, ne hissettim, nasıl aşamalar ne, hepsini sizlerle paylaşacağım. O yüzden geri kalmayın, yorumlardan geri kalmayın. Ne istiyorsanız, ne düşünüyorsanız yazın. Olumlu olumsuz her şeyi kesinlikle açığım. Hiçbir şekilde yargılamıyorum. Sizin yargılamalarınızı açığım. Hiç önemli değil, canınız sağ olsun. Yeter ki iç içe olalım arkadaşlar. İki yabancı gibi hissetmeyelim. Olur mu? Bu noktadan sonra söyleyebileceğim çok daha fazla bir şey yok bu video için. Size birkaç saniyelik veya dakikalık ufak bir sürüş videosu olarak devam edeyim bu videoya. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.